Merhaba, uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Bugün sizlerle romatoid artrit hastalığında beslenme önerilerini konuşacağız. Romatoid artrit sistemik olarak bütün vücudu tutmasının yanı sıra aynı zamanda eklem rahatsızlıklarına da neden olmaktadır. Vücudun kronik inflamasyonunu sağlar. Dolayısıyla romatoid artrit hastalarının beslenmesinde dikkat etmesi gereken diyetsel faktörler hastalığın ilerleyişinde etkili olacak diğer faktörlerin azalmasına yardımcı olacak. Örneğin D vitamini, C vitamini, antioksidan kapasitesi yüksek olan vitamin ve minerallerin diyet programında yüksek oranda yer alması vücudun SRP düzeylerinin azalmasına da yardımcı olacaktır. Aynı zamanda bu tarz hastaların bağırsak mikrobiyotalarının çeşitli bakterilerle beraber kombinasyonun olması daha uzun vadede hastalığın seyrinin iyileşebileceğini gösterebilmektedir. Yeterli kanıtlar tuz ve sigara tüketiminin oldukça bu tarz hastalıklarda yoğun etki edebileceğini gösteriyor. Yani hem tuzun hem de sigaranın bu tarz hastalar üzerinde ciddi anlamda dezenformasyona neden olduğunu görebiliriz. Aynı zamanda bu tarz hastaların beslenme modeli Batı diyet kalıbına uygun olduğunda ne yazık ki hastalığın seyri olumsuz olarak etkilenmektedir. Romatoid artrit hastalarında yüksek oranda Akdeniz tarzı diyetine uyumun en az 3 ay sürede hastalığın çeşitli belirtilerini azaltmaya yardımcı olduğu, çeşitli kan serum parametrelerinde de iyileşmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Yapılan bazı çalışmalar 26 gün boyunca domates suyu tüketiminin yine antioksidan kapasitesi bakımından domatesin olumlu etkileri olabileceğini, bazı çalışmalar ise etkisiz olabileceğini göstermiştir. Ama genel olarak baktığımızda romatoid artrit hastalığı sistemik bir iltihabı desteklediği için vücudun antioksidan kapasitesini artıracak besinlerle beslenmesinin bu hastalığın seyrini iyileştirebileceğini düşünebiliriz. Özellikle Akdeniz tarzı diyet modelinde sebze ve meyvelerin yüksek oranda olması, günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketiminin olması, yüksek vitamin ve mineral değerine sahip olan işlenmemiş, rafine edilmemiş baklagillerin, tam tahılların tüketilmesi yine hastalığın seyrini olumlu etkileyebilir. Aynı zamanda C vitamini kapasitesi bakımından yüksek olan, dolayısıyla antioksidan içeriği yüksek olan meyve ve sebzelerin sıklıkla yer alması da hastalığın seyrini olumlu etkileyebilmektedir. Yine Akdeniz tarzı diyetinde yağ ve yağ asitlerinin zeytinyağı, omega 3 gibi balık yağlarının fazlaca bulunması, antioksidan kapasitesi yüksek olan yağ gruplarının eklenmesi, tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerinin Akdeniz diyetinde daha fazla bulunması hastalığın gelişimindeki olumsuz faktörleri yenmede yardımcı olacaktır. Yağlar konusunda doymuş yağların, hayvansal yağların, trans yağ asitlerinin çok fazla beslenmede yer alması romatoid artrit hastalığında inflamasyonun, yangıların artmasına neden olacaktır. Dolayısıyla Batı tarzı diyette yüksek enerji alımının, yüksek rafine edilmiş beyaz un ve türevleri olan karbonhidrat alımının, aynı zamanda doymuş ve trans yağ alımının artması hastalığın seyrini olumsuz etkiler. Fakat tam tersine doğru karbonhidrat seçimi, doğru yağ seçimi ve doğru protein seçimi hastalığın gelişiminde daha iyi bir etki gösterir. Protein konusunda akla ilk gelen grup et grubu oluyor. Romatoid artrit hastalıklarında kırmızı et tüketiminin yüksek olması, kırmızı etten alınan proteinlerin diyette fazla olması da yine bu hastalığın seyrini olumsuz etkiliyor. Yani eğer bir romatoid artrit rahatsızlığına sahip bir bireysek, ailemizde bu genetik olarak bulunuyorsa, çevresel faktörler de kümülatif olarak zamanla bu hastalığın erken süreçte karşımıza çıkmasını destekler. İleri yaşlarda değil, genç yaşlarda da bu hastalığa sahip olabiliriz. Dolayısıyla hava kirliliği, sigara içimi, yanlış beslenme, obezite gibi problemler romatoid artrit riskini artırır. Özellikle obezite artan beyaz yağ dokusunun endokrin bir hücre gibi, endokrin bir organ gibi davranmasına neden olarak çeşitli TNF-alfa, interleukin 1 gibi, interleukin 6 gibi sitokinlerin vücuda salınımını uyarır. Yani yağ dokusu da bir organ gibi davranacağı için burada hastalıkların ileri seviyede gelişmesine neden olabilir. Vücut yağ oranının ideal sınırlarda olması, düzenli fiziksel aktivite, vücuda fazla olan enerji alımının kısıtlanması romatoid artrit hastalıkları için önlenmesinde ve gelişiminin durdurulmasında ya da yavaşlatılmasında önemlidir. Yani fazla vücut ağırlığı, eklemlere binen yükün artmasında, vücudun genel yangı ve iltihabının artmasında etkili olabileceğinden günlük
aldığınız besinler, bu besinlerden gelen enerji ve diğer besin öğeleri ciddi anlamda bu hastalığın seyrini etkilemeye neden olur. Aynı zamanda kırmızı et tüketimiyle beraber tuz tüketimi, sigara, hava kirliliği, yine su tüketiminin yetersiz olması da bu gruba girmektedir. Bunların dışında yağ oranı yüksek olan balıkların haftada en az 2 kez tüketilmesi, yüksek yağ oranına sahip balıkların diyette yer alması koruyucu etki göstermektedir. Özellikle omega 3, omega 6 oranının 1'e 7 olması bağışıklık sistemini de güçlendirir. Bağışıklık demişken romatoid artrit hastalıklarında diğer etkili olan bir şey de bağışıklığın kontrol altına alınmasıdır. Çünkü antioksidan kapasitesi iyi bir diyet programının, iyi bir beslenme programının bağışıklığı güçlendirdiği, mikrobiyal aktiviteyi desteklediğini ve aynı zamanda vücudun bağırsaklarında bulunan yararlı bakteri sayısını artırdığını biliyoruz. Bir diğer problem de mikrobiyota değişikliklerinin romatoid artrit hastalığına sahip olan hastalarda bu bakterilerin çeşitliliğinin ve sayısının az olmasıdır. Yani yapılan çalışmalar hem romatoid artrit hastası olan hem olmayan iki grubu karşılaştırdığında romatoid artrit rahatsızlığına sahip olan bireylerde mikrobiyota çeşitliliğinin daha düşük olduğunu bulmuşlar. Bu da tabii ki sızdıran bağırsak, geçirgen bağırsak ve düşük bağışıklık sisteminin olması gibi etkilere de neden olabilmektedir. Bunlardan kaynaklı olarak romatoid artrit hastalıklarında beslenmede antioksidan içeren gıdalar oldukça önemli yer almaktadır. Omega 3 alımının büyük bir önemi bulunmaktadır. Aynı zamanda su tüketiminin, sebze ve meyve tüketiminin önemi tartışmasızdır. Dolayısıyla bir romatoid artrit hastasıysanız özellikle beslenme biçiminize dikkat ederek hastalığın seyrini değiştirebilirsiniz. Romatoid artrit hastalığında bazı besinlerden kaçınmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Bu besinlerden patates, patlıcan gibi olan bazı sebze türleri içeriğindeki solanin maddesinden dolayı romatoid artriti tetikleyebileceğinden dolayı beslenmenizden çıkarabileceğiniz sebzeler olarak değerlendirebiliriz. Yine bazı şeker oranı yüksek olan içecekler, şeker düzeyi yüksek olan asitli ve gazlı gıdalar, yine şeker oranı yüksek olan tatlı gibi ürünler ciddi anlamda yine inflamasyonu tetikleyici özellikler gösterdiği için hayatımızdan çıkarmamız gereken diğer gruplardır. Yapılan bazı çalışmalar çay ve kahve tüketiminin romatoid artrit üzerinde etkisini değerlendirmişler ve görmüşler ki aslında çay ve kahvenin sigara ile beraber tüketimi romatoid artriti tetikleyen bir unsur olarak karşımıza çıkmış. Yani gün içerisinde 3 kupaya yakın yeşil çay tüketmenizin romatoid artriti engelleyebileceği veya yangılarını, belirtilerini azaltabileceğine yönelik kanıtlar sunulmuş. Bunların haricinde obeziteden ve beyaz yağ dokusunun artmasından kaynaklı endokrin problemlerden bahsetmiştik. Özellikle kadınlarda bel çevresinin 90 santimin üzerinde, erkeklerde 98 santimin üzerinde olması yine romatoid artritin çeşitli olumsuz faktörlerinin görülmesinde bir unsurdur. Özellikle beslenme alışkanlıklarının yanlış olması, düzensiz ve sedanter bir hayat romatoid artritte etkilidir. Romatoid artriti engelleyebilmek için günlük ortalama 30-40 dakika bandında fiziksel bir aktivitenin olması, bu aktivitenin kas yorgunluğunu, eklem ağrılarını artırmaması adına kişiye özel bir şekilde seçilmesi ve düzenli bir şekilde yapılması önemlidir. Romatoid artrit hastalığında beslenme antioksidan unsurları içermeli, posası yüksek olmalı, diyette A, C, E ve D vitamini kaynaklarının olması, çinko, selenyum, magnezyum gibi minerallerin olması da yine uzun vadede bu hastalığın etkilerini azaltmaya yardımcıdır. Romatoid artrit kronik bir otoimmün hastalıktır, iltihabi bir rahatsızlıktır. Tam anlamıyla geçmesi mümkün olmasa bile hayat boyu bu hastalıkla yaşamak zorunda olanlar için yaşam tarzı değişikliği gerçekleştirmek elzem ve şarttır.